Aynız galiba. YouTube'dan, Facebook'tan ve Instagram'dan herkese merhabalar. Güzel bir hafta ve kainat okumalarının üçüncüsündeyiz arkadaşlar. İnsanlar en alt ve en üst sonsuz noktalar arasında uzanıp giden hareketlerin basitlik ve karmaşıklığı zincirinde ancak belirli sınırlar içindeki birkaç madde halkasının şekil ve hallerini görüp idrak edebilirler. Bu haller ve şekiller hareketlerin azlığı ve basitliği bakımından ilkelleşip aşağılara doğru inerek bir sınıra gelince insan idrakinin alıcı sahasından uzaklaşmaya başlar ve nihayet tamamıyla kaybolurlar. Aynı şekilde yukarı taraflara doğru da madde zincirinin halkaları gittikçe artan ve karmaşıklaşan hareketlerle yükselir ve inkişaf ederken yine insan idraki onları bir noktadan itibaren tamamıyla kaybeder. Çünkü bu sınırların ne alt tarafındaki ne de üst tarafındaki madde durumlarına neden olan hareket nitelik ve niceliklerine dünya maddesi, aşağı doğru kaydırayım, dünya maddesinin beyin cevherine bağlı hiçbir insan zekası ve idraki kavrayamaz. Bunun içindir ki insanlar kainat maddelerinin sonsuzca uzanan zincirindeki birkaç halkadan başkasını anlama ve kendilerine göre elle tutulurcasına etüt konusu yapabilme kudretini gösterememişlerdir. Zaten bazılarının bazı yüksek maddi tezahür imkanlarını red ve inkar etmelerinin başlıca nedeni de budur. Aslında kısa bir paragraf ama üzerinde çok uzun konuşabileceğimiz bir paragraf. Evet. Yani şimdi paragrafı anlatmadan önce ben belki de geçen hafta yapmam gereken bir hatırlatmayı, bir söylevde bulunmam lazım. Şimdi otomatikman arkadaşlar ve ben dahil olmak üzere ilk okumalarımda bu bir ruhsal tebliğ, ruhlarla ilgili ve bize işte öte alemi anlatacak, bilmediğimiz ruhsal durumları anlatacak beklentisi çok yoğun olduğu için aslında bu ilk bölümde çok basic, basit değil ama basic, yani temel ilk başlangıç, temel, evet, temel bilgileri, madde ile ilgili temel bilgileri verirken hep altında veya örtülü bir şekilde ruhsal bir şeyler anlatılıyor sanıyor olabiliriz. Aslında gerçekten de hiç ruhla ilgili şu ana kadar bir bilgi vermedi. Biraz sonra belki vermeye başlıyor. Biraz sonra bile değil yani. Daha var yani, ruhu işin içerisine sokmasına daha hala var. 14-15 sayfalarda gelecek. Evet. Yani biz daha ruhla ilgili hiç konuşmadık. Aslında gerçekten yalnızca temel madde bilgisinden bahsediyoruz. Bunu niye veriyor? Yani biz fizik kitabı mı bu? Evet, fizik kitabı bu. Zaten söylediği de bu. Demek istediği de bu. Yani madde kainatındaki her şey maddeden ibarettir diyor zaten. O yüzden fizik kitabı oluyor mecburen. Ama bunun işte ruhla, ruhsal gelişimle ve ruhsal gelişimin ruhsal gelişim sürecindeki yerini, şeklini, yöntemini nasıl olduğunu anlatmak için önce elimizdeki bu malzemeyi, bu madde malzemesinin temel bilgilerini veriyor. Ondan sonra bu temel bilgileri de kullanacak. Lütfen buna da dikkat edelim. Yani daha sonra mesela kafamız çok karıştığında burada kendimize oluşturacağımız, ki benim taktiğim odur, anahtar cümleler, anahtar ezberler bile diyebiliriz madde hakkında.
hep işimize yarayacak. Yani mesela bir tanesi şu, benim normalde ezber yapamamama rağmen şu benim çok işime her zaman yaramıştır tıkandığım yerde. Madde kainatında maddeden hariç hiçbir şey yoktur. Bitti. Yani bunun daha aması, babası, bilmem nesi yok. Bu böyle. Şimdi karşımıza yarın bir gün bir şey çıktığında, yani birisi bir soru sorduğunda veya ilahi nizam ve kainat konusunda, tesirler konusunda, ruhsal irtibatlar konusunda, rüyalar konusunda bir şeyler konuşmaya başladığımızda, imajinasyon konusunda bu prensibin çalışıyor olduğunu unutmamamız lazım. O yüzden de öncelikle burada verilen bu ana temel bilgileri hakikaten güzelce içimize sindire sindire anlamamız lazım. Bütün bizim çabamız da bu. Yoksa burada ne bir formül var ne başka bir şey var. Formüle falan da ihtiyacımız yok. Her zaman gibi, her zaman söylediğimiz gibi. Ve de yani en önemli olan bizim kainatımızın, yani bizim bu Tabii. dünyayla vesaire güneş sistemimizde, Samanyolu galaksimizde bizim içinde olduğumuz kainatı anlamaya çalışıyoruz. Bunu da özellikle vurgulamakta, hani tekrar ve tekrar vurguluyoruz ama yeni katılan arkadaşlarımız da oluyor ya da kaçırmış oluyoruz ya da gelen sorulara baktığımızda hani orayın atlandığını görüyoruz. Onu da bir kere tekrar vurgulayalım. Evet. Yavaş yavaş konuştuğumuzda aslında biraz sonra da mesela astronomik alem diyecek. Orada da yavaş yavaş ortaya çıkacak ki aslında kainat kelimesi bizim o sandığımızdan çok daha kapsamlı ve bizim şu anda ufkumuzun ötesinde olan bir anlayış. Kainat kelimesi. O yüzden zaten kainattan vazgeçemiyoruz kelime olarak. Astronomik alem mesela uzay dediğimiz Samanyolu'nun hatta çevirilerde, belgesel çevirilerinde evren olarak da çevrilir o. Tüm o büyük uzay sisteminin kendisine astronomik alem der ve hidrojen atomu alemi skalasının içerisine koyar normal olarak. Yani bizim şu anda gezegenleri görebiliyor olmamız, bizim hidrojen atomu alemi içerisinde yaşıyor olmamız ve aynı o frekanslarda titreşiyor olması onun moleküllerinin ve astronomik alemin çok daha altında ve çok daha üstünde bizim titreşimle anlatamayacağımız, hatta daha başka alemlerin olduğu ve geçişlerin olduğu kitabın ilerleyen bölümlerinde yavaş yavaş anlatılıyor zaten. Şimdi burada bu az önce okuduğumuz paragrafta şöyle bir örnek aklımıza gelebilir arkadaşlar. Mesela internette şey vardı. Bir Facebook'ta da çıkıyordu. Her yerde çıkıyor açıkçası. Kulağımızın hassasiyetini ölçmek için ses testi, frekans ses testi çıkıyor aslında. Hatırlar mısınız? Çok inceden veya çok kalından mı geliyordu hatırlamıyorum ama yani çok yüksek, çok düşük frekanstan çok yüksek frekansa doğru giden bir ses var ve o ses aralığının ses skalasının bir aralığını duyabiliyorduk hatırlarsanız. Zaten orada da yazıyor. Şu frekanstan öncesini duymayacaksınız, şu frekanstan sonrasını da duymayacaksınız diyordu. İşte zaten de bilimsel olarak baktığımızda da hani işitme evet. olarak frekans aralığımız 20 ila 20 bin hertz arasında değişiyormuş. Bravo. Şimdi peki bu nasıl bir şey? Bir de ona değinelim ki biraz daha aklımızda otursun. Şimdi aslında çok ünlü bir fizikçinin anlatış şekliydi bu ama benim yani frekansı gözünüzde canlandırabilirsiniz. Yani bir atomun, biraz sonra buna bir örnek de vereceğim ama bir atomun mesela kafanızda şöyle bir hareket ettiğini düşünün. Atomun hareket etmesi frekans değildir ama yanlış anlaşılmasın ama frekansın öyle bir şey olduğunu düşünürsek buradakinin yani bunu algılaması için, burada titreşen şeyi algılaması için bunun aynı
veya benzer rezonanslara girebilecek frekanslarda titreşebiliyor olması lazım. Zaten bizim örs neydi kulağımızdaki kemiklerin ismi? Örs, üzengeç bilmem. Yani şu anda onları unuttum ben. Ha? Sen hatırlayabiliyor musun bilmiyorum da o kemiklerin ve oradaki yapının o frekanslara işte rezone olup kendilerinin de orada titreşebilmelerinden kaynaklanan bir algılama oluşuyor. Kısacası bizim tüm kainatta hidrojen atomu aleminde özellikle algılamamız maddelerin hareketlerine uyumlu ise algılayabiliriz. Biz neye uyumlu isek, frekans olarak neye uyumlu isek, neye rezone olabiliyorsak bunu algılayabiliyoruz. Zaten hani bu olayları anlarken de bunu çok kullanırız. Olayları anlatırken de. Benim başıma hep böyle geliyor. Çünkü senin titreşimin orada işte. Bizim hep anlattığımız şey bu. Yani sen komple öyle zaten titreşimdesin ve ona rezone olabiliyorsun o olaya. Yoksa etrafında bir sürü olay var yani. Ama o olay seni bulmuyor. Sen gidiyorsun onu buluyorsun. Sen ancak onu görebiliyorsun yani. Mesela wireless dalgalarını elimizde tutabiliyor muyuz odada? Şu anda ben wireless kullanıyorum. Wireless'ı hani elimde tutabiliyor muyum? Tutamıyorum. Çünkü frekans aynı değil. Tutamam. Mümkün değil. Ama bilgisayarımdaki antenin üzerindeki moleküller onunla aynı titreşimde olabilecek seviyede. Öyle modüle edilmiş durumda ve o zaman onları yakalıyor. Radyo dalgaları da bu şekilde çalışıyor. Modüle demodüle olarak geçer zaten bu elektronikte. Yani burada aslında hani şeyin içerisinde en alt ve en üst diye bir sınır koyuyor ama o sınırları da sonsuz noktalar arasında uzanıp gider diyor. Bizim ise buradaki hareketleri ki daha geçen hafta basitlik, karmaşıklık bunları konuşmuştuk. Hidrojenle demir ya da uranyum örneklerini vermiştik. Yani insan belli sınırlar içerisinde kalıyor. Belli madde halkasının şekil ve ahenklerini görüp idrak edebilir diyor. Ben hani o skalaları şöyle bir başlamadan önce araştırdım. Mesela evet. Gözün görme frekans aralığı 400 ila 700 nanometre. Şimdi ama hani biz insan olarak bu kadar aralıktaki bir frekansı bir görebilirken diğer taraftan bir kartalın daha farklı bizden daha iyi bir bakış açısına sahip olduğunu görebiliyoruz. Diğer taraftan hani işitmeyi söyledik 20 ila 20 bin hertz arasında ama bir köpek baktığınız zaman bizden çok daha geniş bir frekans aralığında ne yapabiliyor değil mi? Duyabiliyor. Yani bizim konuşma sesi aralığımız ise 500 ila 2000 Hz arasındaymış. Yani ona bakarsanız şimdi arkadaşlar bizi işte dinlerken İrem Hanım sağ olsun yazdı. Kulaktaki örs çekiç ve üzengi o titreşen kemikçikler. Ve onların sayesinde bakın onlar titreştiği için yani bir hareket meydana getirdiği için o hareketin meydana getirdiği durumları biz algılayarak ne yapabiliyoruz? İşte belli haller, şekiller duyabiliyor ya da görebiliyor ya da algılayabiliyoruz. Diğer taraftan geliştirdiğimiz en uzak dürbünler, alıcılar vesaire işte gibi maddesel olarak, bilimsel olarak gelebildiğimiz en noktada, ileri noktada bile gene belli frekans aralarını ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz ya da tespit edebiliyoruz. Yani sonuçta kainat içerisinde bir madde zinciri var. Biz sadece belli bir arasını görebiliyoruz. Ama burada da çok tabii enteresan ne diyor? İnsanın şöyle de bir yatkınlığı var sürekli. Görmediği şeyleri ya da duymadığı şeyleri ya da algılamadığı şeyleri yok saymak. Yani o nedenle de ne diyor? Siz yani onları kabul etmezsiniz diyor. Daha öncesinde bu radyo dalgaları yok muydu? Vardı. Ama biz ancak onu algılayabilecek bir cihaz keşfettiğimiz zaman ne yapabildik? Onları var görüp faydalandık. Demek ki daha keşfetmediğimiz pek çok şey var.
Ama bu haller, şekiller, azlık ya da çokluk ya da maddenin muazzam bir yelpazesi ve skalası olduğunu ne yapıyoruz biliyoruz. Ve aynı zamanda bu bakın ne diyor? Aşağı doğru indikçe de kaybolur, yukarıya doğru gittikçe de sizin için kaybolur. Ama bu hani kaybolma ne demek? Bizim algımız açısından kaybolma. Yoksa onlar oradaki o titreşen madde ince ya da kabalığında orada var olmadığı anlamına gelmiyor. Bunu burada ne yapalım? Bir netleştirmiş olalım. Evet. İnsan Yani idraki bir noktadan sonra kaybeder onları diyor. yani idrakimize çarpmaz Evet. aslında. Sonuçta 5 duyumuzda sınırlıyız. Ama hani biz biliyoruz ki 5 duygumuzun da ötesinde ki daha sonra kitabın gelecek olan kısımlarında da mesela bir telepatiyi tanımlayacak. 5 duyumuzun ötesine geçen durumları ve oradaki şeyleri bu işte frekanslarla, tanımlarla daha iyi ne yapıyoruz? Açıklıyor olacağız. Ben burada biraz şeyi arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Özellikle de hani beyin cevherine bağlı olan insan zekası ve idraki dediği için yani o beynimizin frekanslarını da birazcık hani burada hazırladım baktım. Mesela beynimizin saniyede maksimum 1 ila 50 Hz arasında maksimum 50 kez titreşim yapmakta olduğu ve 0 ila 200 mikrovolt genliğinde sinyaller ürettiği ve bu sinyaller işte 13 Hz'den yukarı olursa 12 ila 33 Hz arasında beta dalgaları olmuş oluyor. Hani 8 ila 13 Hz arasında titreştiğinde alfa, 4 ila 7 Hz yani iyice o düştüğünde ki biz teta'da işte uyku ile uyanıklık arasındaki o hale geçiyoruz. Ya da 3,5-8 arası ve 1 ila 3 Hz arasında olduğu zaman da delta, 25 ila 100 Hz arasında çok yüksek düzeyde bilişsel işlem görevleri olduğu zaman da gamma olarak dalgalar şeklinde. Hani bazen biz diyoruz ya beynimiz işte ne oluyor, gözümüzü kapattığımız zaman içe dönüyor ve alfa moduna geçiyor. Biz beta ve alfa arasında sürekli gün içerisinde gidip geliyoruz. Beta alfaya geçtiğimiz zaman ne yapıyor? Beynimizin imgeleme vesaire yeteneği artıyor. Hani delta'da ise biz çok derin uykuda olmuş oluyoruz gibi gibi. Yani baktığımız zaman hani beyin cevheri ya da beynimizin sürekli yeni keşifleri var. Ama burada belli gene frekanslara, aralıklara, sınırlı yapıya sahip olduğumuz için de hani insan idrarı bunlara bağlı olduğumuz için de bu hidrojen yapımı içerisinde, bu sistem içerisinde ve şu andaki kesitimizde o nedenle ne diyor? Maddelerin sonsuzca uzanan zincirdeki halkalarını anlama ya da kendilerine göre elle tutulurcasına etüt konusu yapabilme kudretini çok da gösteremediniz diyor ilahi sistem bize. Belli bir yere geldik ama o geldiğimiz aşama bile aslına bakarsan değil mi çok önemli bir aşama ama gene de sınırlı bir aşama. Yani geldiğimiz yer algılama açısından sınırlı fakat idrak etme açısından yüksek bir aşama. Yani sorgulayıp bunu anlama ve uygulama kapasitesine artık erişmiş oluyoruz insan olarak. Aradaki fark bu. Yani bir köpek bizden çok daha iyi duyabiliyor veya koku alabiliyor. Ancak yalnızca bizim eğittiğimiz şekilde onları kullanabiliyor. Otomatik. Anlamlandırma açısından. Evet. İdrak açısından bu sefer de insan öne geçmeye başlıyor. Bunu kullanabilme yani maddeyi aslında burada maddenin yeteneklerini kullanabilme idraki yükselmeye başlıyor insanın varlığında ve bütün iş orada zaten. Kıyamet orada kopmaya başlıyor. O yüzden biz soru soruyoruz. O yüzden dinlere ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden maneviyatımız oluşmaya başlıyor.
Ve vicdanımız gelişmeye başlıyor. Otomatiklikten çıkmaya başlıyoruz. Bunların hepsi artık idraki boyutun oluşmaya başlamasından dolayı otomatizmadan çıkarak. Evet, başta da zaten hani daha sonra bunların detayına da gireceğiz. Yani sonuçta bir takım sistemler hep otomatik olarak ilerledikçe sonra o idraklenmelerin artmasıyla beraber yarı idrakli hallere doğru kayıyor. Daha öncesinde de hani konuşmuştuk, yani bu hidrojen alemi sisteminde bu kadar sınırlı algılama ve anlamlandırma yapılarımız varken de tam idrake bu madde düzeyinde, ama yani bizim şu anki hidrojen alemi düzeyinde ulaşmamız mümkün değil. Ama ne yapıyoruz? Orada o otomatikle yarı idrakle arasında bile muazzam bir skala var. Burada Evet, da yaptığımız o otomatizmadan çıkarak o yarı idrakli hallerimizi genişletmek aslına bakarsanız. evet, aynen öyle. Devam edelim mi? Sen bilirsin. İyi olur. Kainatın ilk madde halinden astronomik alemimize doğru yürünen madde inkişafı yolunda insanlar için anlaşılması mümkün olmayan karanlık bir saha vardır. Bu saha kaba, dağınık, amorf bir madde bütününden ibarettir. Bu kaba ortamda oluşmuş madde formasyonları yoktur. İşte bu sahadan sonra bir menzil gelir ki bu menzil hidrojen aleminin başlangıcını oluşturan ilk hidrojen atomudur. Fakat bu adı insanlar ilk atoma hidrojen dedikleri için kullanıyoruz. Aslında söz ettiğimiz ve bundan sonra da ilk hidrojen atomu diye söz edeceğimiz madde insanların tanıdıkları hidrojen atomu değildir. İnsanlarca bilinen bu atom, buradaki atomun çok inkişaf etmiş, karmaşık ve ileri bir halidir. İnsanlar bu ilk hidrojen atomunu henüz tanımamaktadırlar. Dünyamızın ve küreleriyle, sistemleriyle, galaksileriyle, bütün astronomik alemimizin madde hal ve şekilleri bu hidrojen atomunun inkişaf etmiş durumlarının çeşitli kombinasyonlarından meydana gelmiştir. Dünyamızı oluşturan elementlerin altında ve üstünde diğer öyle elementler daha vardır ki bunlar insanların idrak sahasından çok uzaktadırlar. Bu elementlerin üstü olan insanların tanımadıkları dünya atomunun en ileri inkişaf sahaları arasında bulunanları, onların tanıdıkları atomun üstünde bambaşka yapıda ve kalitede cevher halleri gösterirler. Maddelerin bu hallerinden bedenli varlıklar, yani insanlar idrakleriyle yararlanamıyorlarsa da çoğu kez bunların daha üstün varlıkların da yardımıyla otomatik olarak kullanmaktadırlar. Buna basit bir örnek olarak bir insan kafasından diğer insan kafasına geçen fikir vibrasyonlarını gösteririz. Fikir vibrasyonları, insanların tanımakta oldukları maddelerin üstünde bulunan ve dünyada mevcut olan bir madde halidir. Aynen yüzyıllardan beri dünyada çeşitli spiritüalist ekollerin çeşitli adlarla anıp da bir türlü izah edemedikleri ve mahiyetini anlayamadıkları perispiri denilen şey de yine dünyada bulunup insanlar tarafından bilinmeyen madde hallerinden biridir. Bunlar gibi dünyada mevcut olup insanların tanımadıkları yine madde enerjilerinin bazıları da sempati, sevgi, antipati, kin, korku, sevinç, gurur, kıskançlık, bencillik gibi sübjektif ruhsal durumlardır denilip geçirilen hallerdir. Evet, tekrar başa dönelim. Önce kainatın bu
astronomik alemimize doğru yürüyen madde inkişafı. Burada geçen haftada zaten ayrımı söylemiştik. Hani o maddenin inkişafı, ruhun tekamülü diye Evet, özellikle de bir ayrımın belirtildiğini. evet. Evet. Burada inkişaf kelimesi önemli. İnkişaf dediğimizde işte madde kainatındaki maddenin gelişiminden bahsettiğimizde otomatikman hatırlıyor olmamız lazım. Bu birincisi. Söyleyebileceğim burada işte astronomik alemimize doğru dediği işte bizim uzay mekanımız aslında. Tüm geniş uzay mekanımızı kapsıyor. Tüm Samanyolu, işte yıldızlar, güneş sistemleri, bunların hepsini katlayan astronomik alem var. Ve dikkat ederseniz skalada bir yere koyuyor onu. Kainatın ilk madde halinden astronomik alemimize doğru yürünen madde inkişafı yolunda. Yani o alt kaba maddeden henüz daha yeni oluşmaya başlamış, kombinezonlar yeni oluşmaya başlamış madde halinden organizasyonlar yapıla bu uzay e, mekanının, aleminin oluşmasından aslında bahsediyor. Daha geçen haftaki videoda da yine CERN'deki işte bilim adamı ne yapacaklarını anlatırken hatırlayan arkadaşlar hatırlar veya geçmiş videoya bakarlar. O videolar duruyor mu Tülin Hanım yoksa şeyde mi kaldı? YouTube'un içerisindeki şeyde görünüyor. O Görünüyor. direkt Tamam. bizim konuşmamızın Arkadaşlar içerisinde bakabilirler. var. Arkadaşlar direkt bizim sunumlarımızın içerisinden Tamam. izleyebilirler. Tamam. Orada da anlatıyor ki zaten işte bu parçacıkların işte kuark, leptonlar, bozonlar yani bunlar birleştirici kuvvetler. Kuvvetlere de parçacık fiziği parçacık olarak geçiyor. Alanlar ve Higgs bozonu, Higgs alanı bunların hepsi aslında kombinezonlar oluşturarak bu ikinci paragraftaki şeyde geçiyor. Kombinezonlar oluşturarak aslında yavaş yavaş atomun protonunu oluşturmaya başlıyor ve nötronunu oluşturmaya başlıyor. Yani henüz daha parçacık fiziğindeyiz. Parçacık fiziğindeyiz. Ve daha en temel partiküllerin oluşumun ve onların birbiriyle olan etkileşimlerini anlatıyor burada. Zaten CERN'deki yapılan o çarpıştırma deneyinin ana şeyi de bu kombinezonların açığa çıkması. Bu kombinezonların nasıl oluştuğunu anlamak. Böylece yalnız en ufak parçacıktan birleşerek işte atomun çekirdeğindeki proton oluşuyor, nötron oluşuyor. Ondan sonra elektronlar da ayrı bir parçacıktır. Fakat Higgs alanı sayesinde elektronun bir çok düşük de olsa bir kütlesi oluşturuluyor. Yani Higgs sayesinde oluşturuluyor. İnsanlar yapmıyor. Higgs bunu yaptığı ortaya koyuluyor ve siz bu Higgs'e daha sonra başka bir isim de koyabilirsiniz bu arada. Ve sonuç itibariyle bunlar oluşmaya başlayınca hidrojen atomu meydana getirilebilecek bir seviyeye geliyor. Hidrojen atomu da meydana geldikten sonraki aşamalarda o artık güneşlerde, güneş sistemlerinin merkezindeki güneşlerde büyük patlamalarla diyelim şimdi ama büyük tesirlerle aslında ve tabii ki yüksek basınç, yüksek sıcaklık, plazma hali filan derken hidrojenden bir helyum oluşturma şekli oluşuyor ve periyodik tablonun ilk molekülleri, ilk elementleri oluşmuş oluyor. Ve bundan sonra da değişik yıldızlarda değişik atomların, atom tiplerinin ya da elementlerin oluştuğu ortaya çıkıyor. Ve işte başlangıç hidrojen atomu olduğu için periyodik tabloda da hidrojen atomu birinci sıradadır. Aynı zamanda
İlahi Nizam ve Kainat kitabında da işte en basit ve ilk element olan hidrojen olduğu için hidrojen atomu alemi, her maddenin kendisiyle haşir neşir olabilecek, kendisiyle rezonansa girebileceği bir titreşim ve efsaf şekli vardır. İçerik şekli vardır. Yalnızca titreşim değil, titreşim bizim bildiğimiz özelliklerinden birisi aslında. Hareket kelimesinin dahilinde yalnızca titreşim yoktur. Ben bazen diyorum hareket yazıyorsa titreşimi anlayın ama bu hidrojen atomu aleminin özelliği titreşim. Titreşim daha üst seviyelerde, titreşim çok basit şeylerden biri oluyor aslında. Kullanılabilecek çok basit şeylerden biri oluyor. Yani bizim bilmediğimiz çok daha detay efsaflar, özellikler var, içerikler var aslında. Evet, yani sonuçta hani alt ya da üst diyor ya, biz gene hep bir aralığı konuşuyoruz. Evet. Yani burada hidrojen alemi derken bakın, hani öncesinde de ilk diyor ya, sizin hidrojen alemin atomu dediğinizin daha en ilk kaba, Evet. ilk basamaklarında bile daha hiç form almamış karanlık bir saha, hiç hani kaba, dağınık, amorf bir madde bütününden ibaret. Bu ilk özellikle de ne yapmıştık? Amorf maddeyi tanımlarken vurgulamıştık. Hiç tesir almamış madde, sizin diyor yani skalanızda ya da deneyimlerinizde hiç hani tesir almamış bir maddeyi, amorf maddeyi siz bilemezsiniz. Onu daha keşfedemezsiniz. Yani sizin o dimanınıza, idrakinizin çok çok dışındadır bu diyor. Biz sonuçta her zaman için tesir almış ve form kazanmış maddeyi ne yapıyoruz, konuşuyoruz. Demek ki burada senin anlattıklarına konumlandırırken bizim kainatımızın içerisinde tüm bu astronomik alemimizin oluşumunda, onun tam öncesinde o amorf maddeye tesirin geldi ama birdenbire de o form almalar, şekillenmeler vesaire oluşmadığını görüyoruz. Yani o tesirin gelip o ilk formasyonun, ilk atomun oluşmasında bile ne diyor? Sizin için anlaşılması mümkün olmayan karanlık bir saha vardır ve bu da kaba, dağınık, amorf madde halidir. Ama sonrasında da senin dediğin gibi ne oluyor? Biz her şeyi, hani buradaki menzil hani çok önemli bir kelime. Sonuçta hani menzil bir hedef gibi, varılmak istenen gibi. Yani sonuçta bunun içerisinde de o tesirin gelmesiyle beraber gelinmek istenen, ulaşılmak istenen bir hedef var. Tabii bunu da ne yapacak? İşte maddenin inkişafı, ruhların tekamülü vesaire diyecek ama tabii ki şu anki idrakimizde de tüm bunları biraz anlayamıyoruz ama sadece sezmeye ne yapıyoruz, Evet. çalışıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Bir de benim burada eklemek istediğim bir nokta daha var. Karanlık bir saha vardırı sen söyleyince hemen şey yaptım, hatırladım buna değinmem gerektiğini. Şimdi hepimiz biliyoruz ki %90 yani uzaydan bahsediyorum. Bakın uzaydan, madde kainatından bahsetmiyorum. Bizim ölçtüğümüz uzaydan, bizim gördüğümüz, bizim teleskoplarımızla, manyetik teleskoplarımızla, lazer teleskoplarımızla hepsiyle yakaladığımız uzayın %96'sı aslında karanlık madde ve karanlık enerjiden oluşuyor. Ve %4 ila 5 civarı da bizim bildiğimiz elementlerden oluşuyor. Çok düşük bir miktar. Şimdi geri kalan taraf karanlık madde ve karanlık enerji aslında uzaydaki güneş sistemlerine ve galaksilere çok yüksek etkiler yapabilen bir içeriğe sahip. Yani bir güce sahip. Ve onlarla haşir neşir durumda. Bizim onlara karanlık madde veya karanlık enerji dememizin tek sebebi, İlahi Nizam ve Kainat kitabındaki karanlık kelimesini alıyorum bu tarafa koyuyorum. Bu karanlık başka karanlık kelime dememizin tek sebebi
şu andaki elimizle ölçemediğimiz, elimizdeki malzemelerle, enstrümanlarla ölçemediğimiz ve merceklerimize, manyetik alanlarımıza, lazer teleskoplarımıza dokunmadığı için biz ona karanlık, algılanmamış şey olarak bahsediyoruz. Karanlık madde ve karanlık enerji için. Buradaki karanlık saha o değil. Buradaki karanlık ise çok alt seviyede, daha parçacık fiziğinde, daha proton, yani ne gezegeni, daha atom oluşmamış elementin durumda. evet, elementin kendisi oluşmamış. Elementin çekirdeği oluşmamış. Çekirdeğinin parçacığı da oluşmamış. Ancak oluşuyor hatta. Yani o yüzden bunu karıştırmayalım. Yani çok normal karıştırmamız. Çünkü çok güzel denk geliyor. Ben de ilk okuduğumda aman Allah'ım, karanlık madde, karanlık enerjiyi de anlatmış dedim. Ama tabii duygusal şey yapmamak lazım bu konuları. Enteresanlıklar aramamak lazım. Burada söylediği şey o değil. Aslında hani gene diğer geçen haftaki bilgilerimizle özetleyecek olursak hiç tesir almamış ve kendi kendine harekete geçme özelliği olmayan bir amorf madde var. Sonra o tesirin gelmesiyle beraber madde ona ne yapıyor? Yanıt veriyor. Ama ne diyor? Hı hı. O yanıtı vermeden önce dahi, yani o tesir bu ilk hidrojen atomunun o oluşumunda bir saha var ki o kaba, dağınık ve amorf madde halinde bulunan bir madde yapısı var. Sonuçta da ne oluyor? Orada bak, önemli bir altı hani verilen şey, formasyon yoktur diyor. Yani hiçbir form alma, şekil alma, bir görünüm, yani bizim hani tezahür dediğimiz bir oluşum meydana gelmiyor. Ama orada sonuçta o tesirin gelmesiyle beraber de ona bir menzil, bir hedef veriliyor ve bu tesire o gelişme başladığı, o ilk hareketler başladığı için de işte bu bizim hidrojen alemimizin başlangıcını daha sonra oluşturacak o hidrojen atomuna gitme yolunda da daha basit, onun altında da burada da gene önemli olan hani insanların daha tanımadıkları, belki de işte onu bilim de daha sonra pek çok keşifler yapacak. Belki de diyecek ki nasıl hani bir karanlık sahayı vesaire ya da karanlık enerjileri bence matematiksel formüllerle bile düşünmek, bu böyle olmalı diye bir keşif yapmak, bir modelleme koymak çok muazzam aslında bir insan düşünce yapısı için kainatı anlamada. Ama bizim bu hidrojen maddemize gelinceye kadar da bunun hani amorf madde, karanlık saha, ilk hidrojen atomu ve onun gelişmesiyle, inkişaf etmesiyle beraber de karmaşık hale, ileri hale gelerek de bizim o periyodik cetvelimizdeki, tablomuzdaki ilk hidrojen atomunun olduğunu söyleyerek bir sıralama. Helyum atomundan önce hidrojen atomu var zaten. Ama helyum atomuna bile dönsek, yani 2 protonu, 2 nötronu var. Yani çekirdeklerine şu anda bakıyoruz bunların. Biraz daha gelişmiş, daha karmaşık olan başka bir elemente bakıyoruz. Karbon. 6 proton, 6 nötronu var. Uranyuma geldiğimizde çekirdeğin içerisinde 92 proton ve 143 nötron var. Bu arada bu her bir protonun da kendi içerisinde o az önce bahsettiğimiz daha basit şeyler var, parçacıklar var. Ve nötronun da içerisinde daha basit parçacıklar var. Bu şekilde periyodik tabloda şeye doğru gidiyor. Daha karmaşık pozisyona doğru. Yani evet. Şimdi uranyum atomunun etrafındaki elektron yapısı da böyle. Yani bunun yanına koyabiliyor muyuz bilmiyorum da hidrojen atomu var bir de. Hidrojen atomununki buna göre, yani bu ne kadar bakın karmaşık. Bunların yani tabii söylememe gerek yok. İşte hiçbiri birbirine çarpmıyor falan gibi böyle bir şey söylememe zaten gerek yok. Ama çok yüksek bir hareket ve çok yüksek bir titreşim ve aynı zamanda çok yüksek bir karmaşıklık var. Kargaşa değil, karmaşıklık var. Ama hidrojen atomuna baktığım
Bu da hidrojen atomunun yapısı aslında. Yani bir proton, bir elektron. Şimdi hangisi gelişmiştir sizce? Hangisinin organizasyonu daha yüksektir? Değil mi? Bakın bu hidrojen atomu şeyi de verdik mi artık, seni de bayağı yordum ama 5. resmi, uranyumun 3 boyutlu resmi var ya, bir de onu verdik mi artık hepimizin aklında tam olarak, imajinasyonunda tam olarak bir canlanır. Yani karmaşıklığın ne demek olduğu konusunda iyice bir yer eder diye düşünüyorum. Organizasyonun gelişmişliğine bakın şimdi. Uranyuma geçtiğimizde inkişafın ve kombinasyonun gelişmişliğine bakın. Evet, bravo. Şimdi bir de buna bakın. Bu da uranyum yapısı. Yani buradaki karmaşıklığa ve kombinasyona bakın. İşte bu inkişaftır. İşte basitlik ve karmaşıklık derken arkadaşlarımız sormuşlardı. Yani neden işte hidrojenle demir ya da uranyum karşılaştırılıyor diye. Yani burada işte maddenin o gelen tesire yanıt vermesiyle beraber basitlikten karmaşıklığa doğru gitmesinin nasıl bir form kazandırdığını burada hani size görsel olarak kitaba dönelim. Tamam. Burada evet, beyinden beyine giden bir diğer insan kafasına geçen fikir vibrasyonlarını vesaire gösteriyor. Anlatmıştı. Sonuçta geldiğimiz noktada aslında şu: düşüncemiz, fikrimiz, o da bir titreşim, o da bir vibrasyon. Aynı şekilde bu paragrafın sonuna baktığımızda duygularımız da ne diyor? Sempati, sevgi, antipati, kin vesaire, ki bir yerde düşünce varsa ona eşlik eden de bir duygu var. Duygunun bedendeki yansımaları da hisler. Ve sonuçta aslında baktığımız zaman her şey bir enerji, her şey bunları tespit etmek de şunu getiriyor. Peki daha bunu yükseltmek için ne yapmam lazım? Yani her şey bir enerji ise işte ben enerjimi nasıl koruyacağım, nasıl yükselteceğim, nasıl değiştireceğim vesaire derken konuştuğumuz sözden düşüncemize, her türlü kendimizi maruz bıraktığımız izlenimlere kadar da aslında öğrendiğimiz, keşfettiğimiz her şey bizi de sorumlu tutuyor diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Burada Pelestiri'yi açar mısınız demiş arkadaşlar. Ona değinelim istersen. Pek bizim bu dönemde kullanmadığımız terimlerden birisi, eskilerin çok kullandığı, çok önem gösterdiği bir konu aslında. Bu aslında manyetik alanın bir çeşit görüntüsü olmuş oluyor. Buradaki anlatılışına göre. Aynen yüzyıllardan beri dünyada çeşitli spiritüalist ekollerin çeşitli adlarla anıp da bir türlü izah edemedikleri ve mahiyeti anlayamadıkları perspide denilen şey de yine dünyada bulunup insanlar tarafından bilinmeyen madde hallerinden biridir. Pardon. Yine bu işte madde hallerinden birisi aslında ve yine varlıkla beden arasındaki iletişimin etkileşiminin aslında bir çeşit görünümüdür. Yani maddenin yine titreşimsel olarak bir halidir. Böyle açıklayabiliriz yani. Daha ileride zaten değinecek onu. Hani buraya tekrar geleceğiz. Yani aslında burada manyetik alanlar kastediliyor. Evet. Yani hani hep diyoruz ya bu işte biyorezonanslarda da vesaire hepimizin bir manyetik alanı var ve bunlarla etkileşim sağlıyoruz. Eskiler bunu bu şekilde ele almıyorlardı. Son gelen yapılan, ortaya çıkan araştırmalarla buna manyetik hepimizin bir alanı var diyebiliyoruz. Yani bizim o cansız dediğimiz canlılığı da zaten daha sonrasında konuşuyor olacağız. Hani bir paranın da işte demir paranın da bir manyetik alanı var. Bir işte baktığınız zaman bir yaprağın da manyetik alanı var. Hepimizin bir manyetik alanı var. Farklı çeşitliliklerde. Burada aslında dediğin gibi
eski spiritüel konularda varlıkla beden arasındaki o ara vasıtaları ifade etmek için perispiri diye kullanılırdı. Şimdi biz aslında bunu daha iyi anlamış olduk. Evet, hatta daha eskilerde onu ruh olarak adlandırırlardı ki hani ruh bedene girmiş olarak adlandırılırdı. İşte neospiritüalizmle birlikte, yani Bedri Bey'in kitaplarıyla birlikte ve tüm dünyaya gönderdiği bu fasiküllerle, yani bu kitap değil, bundan önceki kitaplarıyla birlikte, bu Bedri Bey'in kendi yazdığı bir kitap değil çünkü, ama ondan öncekiler kendi yazdığı kitaptı, ama bu beden ruh etkileşiminin böyle içine girmek şeklinde değil, manyetik etkileşimler şeklinde olduğunu uzun uzun anlattığı yazıları vardı. Zaten bu da nörospiritüalizme başlattı. Yani bedene giren bir ruh yok. Ruhu, bedeni etkileyen tesirleriyle beden üzerinden tecrübeler kazanan bir ruh var şekline Onu da gelmiş zaten bir konu. indüksiyonla Hiçbir açıklar. şeyi olmayacak. Mesela burada son cümle bile bir şey anlatıyor. Evet. Yani bunlar gibi dünyada mevcut olup insanların tanımadıkları, yine madde enerjilerinin bazıları da, bakın, madde enerjisi burada kelime anlamıyla aslında o maddelerin yaydığı manyetik alanlar şeklinde algılanabilir. Öyle bir düşünün. Sempati, sevgi, antipati, kin, korku, sevinç, gurur, kıskançlık, bencillik gibi subjektif ruhsal durumlardır. Denilik geçici verilen hallerdir. Bakın, subjektif ruhsal durumlardır. Daha ileride vazife planından bahsedilmeye başlandığında artık hidrojen atom aleminin bitip de süptil alemin başladığı yerde artık subjektif maddenin bittiğini, maddeyi subjektif olarak anlamanın biteceğini ve o artık maddenin objektif tarafıyla, gerçek yüzüyle haşir neşir olunmaya başlanacağını anlatmakta ileriki sayfalarda. Oradan biraz kopya alarak bunu anlamaya çalıştığımızda subjektif ruhsal durumlar, bu bahsettiğimiz duygu halleri aslında maddenin yalnızca bir manyetik alanı ve enerji formu, enerji hali. Biz o kadar çok bunlarla hemahenk olmuşuz ki, o kadar çok içerisinde, içimizde hissetmişiz ve onlarla bir yapmışız ki, bir tutmuşuz ki kendimizi onlar ve hayatın bunlardan ibaret olduğunu sanıyoruz. Fakat aslında maddenin tamamen bizim realitemizdeki görüntülerinden başka hiçbir şey değil bu duygusal haller. Buna değinmekte fayda var diyorum. Aslında yani burada biz kendimizi keşfetmeye çalışıyoruz. İnsan varlık olarak da olduğumuz yerde kendi konumumuzla nereden nereye doğru gidiyoruz. Bütün o bizim işte dedik ya, madde kainatımızın bir alt tesir gelmemiş amorf halinden şu andaki bizim subjektif ya da objektif vesaire diye adlandırdığımız bir sürü o duygu katmanlarına, düşünce katmanlarına vesaire dahi uzayan yani çok yoğun bir bilgi bombardımanı var aslında burada. Evet. Evet. Arkadaşlar diyorlar ki 11. sayfayı bitirelim ama şimdi kainata geçiyor olacağız, sistemlere geçiyor olacağız, yeni bir konuya giriyor olacağız. Herhalde burada bırakmak en iyisi olacak. Ne diyorsun Bilgehan? Daha iyi olur. Daha iyi. Peki, herkese çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Lütfen sorularınızı ve yorumlarınızı bu YouTube'dan yayınladığımız yayının altına yazın. Onları da değerlendirip bir sonraki hafta yayı açıklıyor olacağız. İyi akşamlar, görüşmek Herkese üzere. iyi akşamlar. Herkese sevgiler. Adana'ya da selam ve sevgiler. Hoşça kalın. Teşekkürler.